Merhaba, ben Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk kez buradaysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü burada kara kalemle kaş çiziminden yüz çizimine kadar çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Bugün beraber adım adım gerçekçi kaş çizimini öğreneceğiz. Kullandığım tüm malzemeleri ve teknikleri anlatacağım. Çizim yaparken aynı zamanda sıcak, samimi bir sohbet havasında ilerleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Çizime başlamadan önce kullandığım kalemlerden bahsetmek istiyorum. Genellikle HB, 2B, 4B ve bazen 6B kalemleri tercih ediyorum. HB kalem orta sertlikte ve ince detaylarda mükemmel. Özellikle kaşın başındaki ince tüyleri çizmek için birebir. 2B kalem biraz daha yumuşak, orta kalınlıkta çizgiler için ideal. Kaşın gölgesini verirken kullanıyorum. 4B kalem ise oldukça yumuşak ve koyu. Kuyruk kısmında keskin ve belirgin çizgiler yapmada işime yarıyor. 6B kalem biraz daha koyu ve yumuşak. Sadece gerektiğinde çok koyu gölgeler için kullanıyorum. Kalemlerin sertlikleri ve yumuşaklıkları çok önemli. Bu sayede kaşın farklı bölümlerine farklı dokular ve tonlar verebiliyorum. Çizime yeni başlayanlar bazen kalem sertliklerini karıştırıyor ve her kalemin farklı bir amacı olduğunu bilmiyorlar. Biliyorum, ben de başlamadan önce çok karışıktı. Ama zamanla öğrendim ki sert kalemle ince çizgi, yumuşak kalemle gölge ve hacim yapmak gerekiyor. Bu sayede çizim doğal ve gerçekçi görünüyor. Şimdi kaşın en hassas bölgesi olan baş kısmını çizelim. Burada en çok dikkat edilmesi gereken şey çok ince ve hafif çizgiler yapmak. Ben genellikle HB kalemi çok hafif bastırarak kullanıyorum. Tüyler neredeyse kağıda değmiyor gibi. Tüylerin yönü yukarı ve hafif çapraz oluyor. Her birini tek tek farklı yönlerde çizmek gerekiyor ki doğal görünsün. Burada acele etmemek lazım. Sabır çok önemli. Bazen çizim sırasında tüyler yanlış yöne gidebiliyor ya da fazla kalın oluyor. Bu durumda hemen silip düzeltiyorum. Çünkü kaşta her tüy çok önemli. Çizimi bitirip biraz uzaklaştığımda tüylerin uyumsuz yönlerini daha net görüyorum. O yüzden ara vermek ve göz dinlendirmek çok işe yarıyor. Sabırlı olun. Eliniz alışacak ve daha rahat çizmeye başlayacaksınız. Kaşın orta kısmında tüyler biraz daha kalın ve birbirine yakın. Burada 2B kalem kullanıyorum. Çünkü hem yumuşak hem koyu çizgiler veriyor. Ve gölge yaratmak için ideal. Bu aşamada kalemi biraz daha bastırıp tüylerin arasını doldurarak hacim kazandırıyorum. Burada önemli olan gölgeyi aşırı koyu yapmadan doğal duracak şekilde katman katman ilerlemek. Tüylerin yönleri biraz daha karışık. Genellikle dışa doğru hafif açılı.
Kalemi yavaş ve kontrollü hareket ettiriyorum. Hızlı çizmek doğal görünümü bozar. Nefes alıp vererek rahatlamak da çizim esnasında çok faydalı oluyor. Kaşın kuyruğu en çok dikkat çeken ve net olması gereken yerlerden. Burada 4B kalemle çalışıyorum çünkü oldukça yumuşak ve koyu bir çizgi veriyor. Kuyruk kısmına kalemin ucunu hafif açılı tutarak tek tek tüyler halinde çiziyorum. Tüyler kalın ve belirgin. Ama çok koyu ve kalın olmaması gerekiyor. Yoksa yapay görünüyor. Kontrollü ve sabırlı olmak burada çok önemli. Kalemi nasıl tuttuğunuz çiziminizin doğallığını doğrudan etkiler. Ucu hafif açılı tutarsanız tüyler gerçekçiye daha yakın olur. Bazen acaba bu tüy fazla mı koyu oldu diye tereddüt ediyorum. Ama birkaç küçük rötuşla sorun çözülüyor. Kuyruk kısmının temiz ve net olması tüm kaşın genel havasını belirliyor diyebilirim. Hamur silgi çizimimde vazgeçilmez bir yardımcı. Normal silgiden farklı olarak hamur silgi çizgileri tamamen silmez. Onları yumuşatır ve açar. Kaşın arasındaki gölgeyi çok koyu yaptığımda hamur silgiyle hafifçe açıyorum. Böylece çizim hem doğal hem de dengeli oluyor. Hamur silgiyi küçük parçalara ayırarak çok hassas tuşlar yapıyorum. Fazla yumuşatmak çizimin netliğini azaltabilir. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Bu aşamada çizimin ikinci önemli aşaması küçük dokunuşlar çok fark yaratıyor. Şimdi biraz da yeni başlayanlara seslenmek istiyorum. Çizime ilk başladığınızda, ilk denemenizde istediğiniz gibi olmayabilir. Bu çok normal.
Ben de ilk çizdiğim kaşlarda o kadar çok hata yapıyordum ki bir kaş sanki başka yöne bakıyordu. Diğeri çok farklıydı. Kendime gülüyordum. Ama çizim gerçekten sabır işi. Özellikle ince tüylerde sabırlı olmalısınız. Zamanla eliniz alışacak, gözünüz gelişecek ve çok iyi sonuçlar alacaksınız. Sakın pes etmeyin. Pratik yapmaya devam edin. Çizim yaparken kendinizi çok yüklenmeyin. Bazen iyi, bazen kötü çizimler olur. Önemli olan her çizimden bir şey öğrenmek ve düzenli olarak pratik yapmak. Çizim bir maraton. Sabırla ve düzenli ilerlemeyi gerektirir. Şimdi farklı bir kaş modeli deneyeceğiz. Daha kalın, doğal ve hafif aşağıya doğru eğimli bir kaş olacak. Teknikler aynı, sadece tüylerin yönü ve yoğunluğu değişiyor. Kaşın şekli yüz ifadesini çok etkiler. Kalın kaşlar daha güçlü ve genç görünürken ince kaşlar zarif ve nazik durabilir. Siz hangi tarz kaşı seviyorsunuz? Yorumlarda paylaşın, beraber konuşalım. Çizimle ilgili sorularınız varsa yorumlarda yazın, cevaplamayı çok isterim. Ayrıca bu çizimi benimle beraber yapıyorsanız belirtmeyi unutmayın. Sonuçları çok merak ediyorum. Sosyal medyada paylaşıyorsanız beni de etiketlemeyi unutmayın. Bugünkü videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım anlattıklarım ve çizim aşamaları size faydalı olmuştur. Daha fazla videonun gelebilmesi için bana destek olmayı, beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çizimleriniz her zaman harika olsun. Sizi seviyorum.